öncelikli olarak yaptığımız yayında sizlerle birlikteyiz. Ben de Okan Gezer, GZT Yayın Yönetmeniyim. GZT Haber Merkezi'ndeyim. Konuğumuz da Gülgün Abbas Bey ile GZT'nin Avrasya serisinden aslında birçok bölgeye dair programlarını izlediğiniz konuğumuzda sıcak gelişmeleri konuşuyor olacağız. Bilmeyenler için genel bir parantez açayım aslında. İran Cumhurbaşkanı reisi taşıyan helikopter sert iniş yaptı. Şu an resmi açıklama üzerinden gidersek bunu söyleyebiliyoruz. Azerbaycan'da bir açılıştaydı. Önemli bir programdaydı. Sembolik bir programdaydı. İlgin birazdan aslında onları da bahsedecek. Sonrasında 3 helikopterin bulunduğu helikopter konvoyu kalkış yaptı ve ikisi acil iniş, biri sert iniş yaptı. Sert inişi yapan helikopterin İran Cumhurbaşkanı reisi taşıyan helikopter olduğu, aynı zamanda helikopterde Dışişleri Bakanı'nda olduğu bildiriliyor. İlk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları başladı. Ancak hava şartlarının çok zor olması, çok sisli olması ve görme mesafesinin 300-400 metreyi dahi bulmaması nedeniyle havadan arama çalışmalarına ara verildi. Sadece dronlar ile, insansız hava araçlarıyla arama çalışmaları da yapılıyor. Karadan da bölgeye İran Kızılay'a ulaşmaya çalışıyor. Ancak bölge çok dağlık tepelik bir bölgede olduğu için birazdan yine bölgeyi de konuşuyor olacağız. Bölgeye henüz daha ulaşılabilmiş değil. En üst açıklama İran tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Henüz kaza yerine ulaşılamadı ve helikopterin sert iniş yaptığı söylendi. Bu sert iniş nedir? Onu da çok kısa bir parantezi yapıp konuma sözü atayım. Sert iniş aslında acil inişten bir sonraki aşamayı tekabül ediyor. Bunun içerisinde tabii ki henüz daha tespit edilemediği için sert iniş deniyor olabilir. Çünkü kaza mahallinde yapılan bir inceleme sonucu bu tabirin kullanılması gerekliliğinin altı çiziliyor. O yüzden acil iniş yapılmadığı, sert iniş yapıldığı ve de henüz daha iletişim kurulmadığını da altını çizerek başlayalım. Yayında da sizlerden gelen soruları da yanıtlıyor olalım isteriz. Merak ettiklerinizi, gündeme dair, süreci dair merak ettiklerinizi yanıtlayalım. Bir parantez daha açayım. İran'da siyah bayrak kullanımıyla alakalı olarak da Telegram grupları üzerinden, resmi Telegram grupları üzerinden de bir siyah bayrak kullanımına başlandığı söyleniyor ki siyah bayrak aslında yas ile eşleştirilen bir kullanım. Tabii şu an için sadece sosyal medya üzerinden yapılan bir konu. Çok fazla da resmi açıklama olmadığını, sadece İçişleri Bakanlığı'nın tek bir açıklama yaptığını söyleyelim. Ve Gülgün'e direkt sorumuza başlayalım aslında. İran Cumhurbaşkanı reisi neden o bölgedeydi bugün? Bugün evet 19 Mayıs'ta İran Cumhurbaşkanı ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi gerçekleştirildi. Aslında tarihi bir görüşmeydi. Bu görüşmeyi ben şu anki gündeme dair değerlendirmeden önce bu projenin aslında 1977 senesine dayandığını söylemek istiyorum. Neden? Çünkü Sovyetlerle İran arasında 1977 yılında hidrokavşaklarla ilgili bir proje başlatılmıştı. Ancak Sovyetlerin maddi manevi askeri desteğiyle Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi neticesinde bu proje sekteye uğratıldı ve tam anlamıyla bitirilmedi. Ancak 2016 senesinde iki devlet yani Azerbaycan ve İran hidroelektrik kavşakları projesine dair bu projeyi geliştirmeye dair bir kurul düzenlediler. Özür dilerim. Kurul düzenlediler ve 2016 senesinden 2024 senesine yani 19 Mayıs'a kadar bu süreç devam etti ve bugün 19 Mayıs'ta artık süreç tamamlanmış oldu ve iki Cumhurbaşkanı görüştü. Aras Çayı üzerinde iki hidroelektrik kavşağı inşa edildi. Aras Çayı'na ben bu projeyi anlatmadan Aras Çayı neden önemli onu anlatmak istiyorum. Aras Çayı aslında 4 ülkeyi birbirine bağlıyor. Türkiye, İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Aras Çayı aslında kendi ilk başlangıcını Erzurum dağlarından alıyor. O yüzden çok önemli ve Güney Kafkasya'da su bolluğuna göre ikinci en büyük çay olma özelliği de taşıyor. Bu anlamda Aras Çayı hem stratejik anlamda hem de siyasi anlamda çok öneme sahip. Gireyim. Gündüz saatlerinde çok da fotoğraf servis edildi. Aliyev'le reisinin görüşmesine dair mutlaka takip etmişsindir. Kaza öncesi senin gözlemin neydi? Nasıl yorumlarsın, nasıl özetlersin bu iki liderin görüşmesini? Aslında iki liderin görüşmesinde benim en çok dikkatimi çeken nokta İran Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında İlham Aliyev'e müracaat ederken dedi ki bazıları bizim görüşmemizi, bizim
bu görüşü çok yanlış anlayacaklar, iyi karşılamayacaklar. Ve bu görüşten sonra, bu cümleden sonra, bu anlatımdan sonra onun suikaste uğraması aslında çok manidar bana göre ama uluslararası medyayı takip ediyorum. Orada daha çok Sepah nedir? İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun aslında bu görüşmeye karşı olduğunu ve e, 2 gün öncesinden Sepah'ın kendi internet sayfasında Azerbaycan'a karşı tehditler savurduğunu yazıyorlar ve aslında bu suikastin Sepah tarafından yapıldığını, yani İran'ın kendi dahilinde olan, iç siyasette olan bir karışıklıktan dolayı yaşandığını belirtiyorlar. Ancak Parantez açayım canlı yayın esnasında da hani suikast diye belki şu an için tanımlayamayız. Sabotaj iddiası diyebiliriz ancak hani hava şartlarından dolayı mı düştü ya da düşürüldü mü? Bu birazdan netleştiğinde resmi açıklama üzerinden gideriz diyeyim ama devam edelim. Evet, ama şöyle bir şey de yazıyorlar Doğukan Bey, özellikle analiz yapanlar, hani İran Cumhurbaşkanı çok güçlü bir şekilde korunuyor. Önceden de hava şartları malumdu. Neden? Bu duman, özellikle katı bir duman mevcuttu. Bu duman hava, yani hava şartlarını bildiği halde neden o bölge üzerinden uçtu? Bu sorular da gündeme geliyor. Bu anlamda daha çok Sepah'ı dile getiriyorlar ve İran Cumhurbaşkanı'nın İlham Aliyev'e söylediği bazıları kelimesi aslında İran'ın düşman olarak bellediği Amerika ve İsrail tarafından yapıldığına dair de soruları gündeme getiriyor. Ancak henüz sizin de söylediğiniz gibi herhangi bir yani net bir açıklama yok ve benim okuduğum kadarıyla bir özellikle uluslararası basında aslında arama kurtarma ekiplerinin helikoptere ulaşmadıklarını, çünkü çok katı bir duman var. Ancak bazı kaynaklar da aslında İran Cumhurbaşkanı'nın kurtarıldığına dair haberler de yayınlıyorlar. Özellikle bir fotoğraf yayınlanmıştı. Gözü mor bir şekilde. Ancak her ne kadar doğru orası tartışılır. Herhalde birkaç dakika sonra veyahut da önümüzdeki saatlerde belli olur. Peki bölgeyi nasıl yorumlarsın? Hiç, biz de çok Azerbaycan'dan yayın da yaptık, İran sınırından da yayın yaptık ama bilmeyenler için düştüğü, helikopterin düştüğü ya da anlaşmanın da yapıldığı, barajın inşa edildiği bölge nasıldır? Önemi nedir? Nüfusu anlamında nasıl yorumlayabiliriz? Böyle birkaç detay var mı paylaşabileceğin? Tabii ki. Ben özellikle Araz Nehri'ni anlattım. Araz Nehri üzerinde 2 hidroelektrik kavşağı yapıldı. Bunların ismi de aslında çok tarihi bir önem taşıyor. Hudaferin ve Kız Kulesi hidroelektrik kavşakları. Bunların önemi neydi? Araz Nehri'nin suyunun verimli kullanılması ve eğer bu sular verimli kullanılırsa her iki ülke tarafından da elektrik üretimine, su ve enerji üretimine de katkıda sağlayacak ve bu iki hidroelektrik kavşağı Cebrail enerji kavşağına bağlanacak. Bu da çok önemli. Cebrail neden söylüyorum? Çünkü Vatan Muharebesi döneminde, yani 2020 yılında başlatılan Şanlı Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı, azat ettiği bölgeyi Cebrail enerji kavşağına bağlayacak. Bu anlamda çok önemlidir ve şunu da belirtmek istiyorum. 2024 COP, yani iklim forumu Azerbaycan'da düzenlenecek ve bu anlamda Nahçıvan ve Doğu Zengezur Yeşil Enerji Bölgesi ilan edildi. Bu anlamda bu enerji kavşaklarının inşa edilmesi her anlamda çok tarihi önem taşıyor. Bu sebepten dolayı da Araz Nehri çok önemli. Neticesinde o baraj, inşa edecek barajlar nasıl kullanılacak? Buna dair bir bilgi paylaşıldı mı? Şu an herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sadece su barajlarının inşasının bittiği ve artık su depolarının yavaş yavaş doldurulmaya başladığını söylediler. Ve özellikle her iki ülkenin enerji bakanlarının açıklaması da çok önemliydi. Bildiğiniz üzere bu iki Hudaferin ve Kız Kulesi enerji kavşaklarından önce de Araz Milmugan hidroelektrik kavşakları da vardı ve bu açıklamalar hem iki ülkenin enerji bakanlarının hem de iki ülkenin cumhurbaşkanlarının özellikle iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin genişletildiğine dair bunu bu şekilde yorumladılar daha çok. Resmi açıklamayı takip ederken İran İçişleri Bakanı bir resmi açıklama yaptı. Bir de sonrasında İran'ın tam aslında net title'da söylemek isterim. 2 saniye. Doğu Azerbaycan
eyalet vali yardımcısı açıklamayı yaptı. Şimdi aslında düştüğü noktaların yakınında da Doğu Azerbaycan Evet, tarafı karayolunun olarak söyleniyor. O bölgeyi nasıl yorumlarsın, nasıl anlatırsın bilmeyenler için söyleyeyim. O bölge zaten İran sınırına yakın bir Hı hı. bölge. Hı O hı. yüzden, o taraflarda düşmesi çünkü o, Nahçıvan bölgesi aslında iklim olarak da çok sert bir iklime sahip. Eee, işte bu analizler de onu gösteriyor. Neden İran Cumhurbaşkanı bu kadar, özellikle, elektron anlamda müdahale edildiğini söylüyorlar helikoptere. Bu anlamda, hani, katı bir duman olduğunu bilerekten neden o bölge üzerinde bir de yüksek, bayağı yüksek seviyede uçuş yapıyordu helikopterler. Bu anlamda, bir de ben bir analizi söylemek istiyorum. Bir analiz okudum. Özellikle Serb liderinin, 2 gün önce ona, karşı bir suikast uygulanacaktı ama Hı deşifre hı. edildi ve, Slovakya Başbakanı da, medyada çok büyük yer aldı. O Azerbaycan'la, görüşmesinden 8 gün sonra suikaste uğradı ve şimdi de Hı hı. İran Cumhurbaşkanı'nın suikaste uğraması aslında, uluslararası basında Azerbaycan'a karşı bir karalama kampanyasının başlatıldığını gösteriyor. Neden Azerbaycan'la görüşten sonra, bu ülke Hı. resmilerine herhangi bir suikast demeyelim de, eee, Geçtiğimiz hafta, ya 8 gün önce evet, Slovakya Başbakanı oradayken sonrasında ülkesinde suikaste uğradı. Vucic'e dair tehdit vardı. evet, Suikast girişimine dair yaklaşık 3 gün önce. O da Azerbaycan'dan hemen sonra oldu ve bugün de reisinin buluşması. Aslında analizi ben de o kısımda yayın önce de görüşmüştük, konuşmuştuk. Bir farklı bir tabloda çıkarıyor. Çünkü uluslararası anlamda da aslında bugünkü imza atılan proje, verilen kareler, iki liderin verdiği kareler aslında çok ciddi de bir anlam taşıyor tam bölgeye dair. Bölgedeki yeni dinamiklere dair çok da fazla mesaj veriyordu. Bunu tabii bu analizleri tabii olayın sıcaklığı geçtikten sonra yeniden yapıyor da oluruz ama şu an için hani yayını izleyenlere de bir bilgilendirme yapması açısından net bir gelişme olmadığını, İranlı yetkililerin tabii durumu biraz endişe verici karşıladığını biz de gördük. İran basınında takip ediyoruz. Oral Hoca da İran üzerine dair çalışıyor. Bugün onun da bir yayınımız olacak YouTube'da ve o da net bir açıklama yapılmadığına dair işaret ediyordu ki İran medyasının bu noktada ciddi bir sınav verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü tam bir açıklama yapılamadı. Başlarda birçok haber servis edildi. Hatta iyi olduğu yönde senin de bahsettiğin gibi sağ kurtarıldığı, yaralı olarak kurtarıldığı yönde de açıklamalar yaptı. Birçoğu geri çekildi servis edilen haberlerin gibi biraz da aslında çok bilinmeyenli bir sürecin içerisindeyiz ama en net bilinen mesele henüz daha kaza mahalline ulaşılamamış oluşu. Bu nedenle de net bir tanımlama, net bir teknik yorum yapılamıyor oluşu diyelim. Başka eklemek istediklerin var mıdır Gül'ün yayını toparlarken? Doğukan Bey. Bir de Rus medyasında ben, bu olayı takip ediyordum. Daha doğrusu Rus medyasında, Rusya ile İran'ın ilişkileri her zaman kardeşlik yönünde ilerlemiştir. Ama mesela Amerikan medyasında bu olay, özellikle Putin'in geri görüşlü arkadaşının, suikaste uğraması şeklinde servis ediliyor. İran'la Rusya'nın kardeşliğini, yani ilişkilerinin, olduğuna dair bir, haber yayınlanmıştı ve, neden İran Ermenistan'a destek, verdiği hâlde Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerindeyiz diye bir açıklaması da tartışmaya neden olmuştu. Bunu da, analiz yapanlar şöyle değerlendiriyor. Ermenistan'ın batıya yönelmesi ve özellikle batıyı kendi içine alması İran'ı Ermenistan'dan uzaklaştırdı şeklinde, yorumlar getirdi ve bu anlamda da, hatta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de o sırada, özellikle sınırların belirlenmesi sürecinde İran'ın Azerbaycan'a destek vermesini de, altını çizdi. Bu anlamda İran. Telegram gruplarından da aslında bahsedelim. Her yayında bir şekilde konuşuyoruz. Medya deyince biraz sosyal medya kısmında da çok yoğun bir akış mutlaka vardır. Rus Telegram gruplarına dikkatini çeken bir konu, bir tartışma, bir başlık oldu mu? Rusya Telegram kanallarında bildiğiniz gibi Rusya, İran her zaman, yani işbirliği çerçevesinde ilerledikleri için, hep İran yönümlü haberler yer alıyor. Daha çok, uluslararası basında ve daha çok Rusya'nın muhalif, Rusya'nın muhalif, Telegram kanalları arasında, eee, İran karşıtı haberler var. Diyorsun aslında biraz da. Bugünkü Azerbaycan zirvesine dair. Bilgi de aslında paylaşılan bir bilgi de İran medyasında daha çok
halkın duaya davet edildiği yönünde bir davet oldu. Hatta İran Cumhurbaşkanı'nın reisinin Instagram hesabından da danışmanlarının bir dua bekliyorum yönünde bir paylaşım yaptığı da söyleniyordu. Bir yandan da aslında öyle bir o alanın ki siyah bayrak emojisiyle de yayının başına bahsettiğimiz bağlarsak öyle bir gündemde var. Henüz daha halen resmi bir açıklama yapılmamış oluşu, bölgeye de ulaşılamamış oluşu önemli. Sorular da var yayında, yorum kısmına da bakmaya çalışıyorum. Gelen soruları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Helikopterlerin İran Cumhurbaşkanlığı'na ait olduğunu söylüyor. Tabii eski yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Sanıyorum 98-99 gibi bir not almıştım ama söyleyebiliriz. Ancak tabii bunların modernizasyonuyla ne kadar hakim olduğunu da bakmak gerekiyor. 3 helikopterin olduğunu, 3 helikopterden ikisinin acil iniş, birinin sert iniş yaptığını söyleyeyim ki bu sert iniş yapan aslında Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nı da birlikte taşıyan helikopter olduğunu söyleyebiliriz. Diğer iki helikopter ise acil iniş yaptı, kontrollü bir şekilde iniş yaptı. Bunu söyleyebiliyoruz. Ancak 3 helikopterin de İran Cumhurbaşkanı'na ait envanterden olduğunu söyleyebiliriz. Senin de bahsettiğin gibi sis bölgede çok yoğun bir şekilde var aslında. Görme seviyesi ki şu an saati bile göz önüne bulundursak daha da hava karardığından dolayı bölgede daha da zorlaşmıştır, artmıştır. Gelişmeler neler getirecek tabii onu bilmiyoruz. Bu uzun bir gece olacağı benziyor. Henüz daha resmi açıklama gelmemesinden dolayı. Bir de tabii yine sorular var. Yayına da gelen onlara da bakmaya çalışıyorum. Neden helikopter tercih edildiğine yönelik olarak. Tabii hem karayolunun neden tercih edilmediği de çok konuşulmuştu. Evet. Karayolu da kullanılabilecek noktadaydı aslında. İkincisi böyle bir hava şartları varken, yoğun bir sis varken neden bu şekilde helikopterler kalkış yaptı ki havacılıkta gerçekten altın kuraldır güvenlik aslında. Uçuşun güvenliği, uçuş rotasının güvenliği. Bu noktada neden böyle bir kalkış yaptığı, böyle bir rota izlediği de konuşuluyordu ki ama olay daha halen daha sıcağı olduğu için şu an yanıt olmayan sorular diyelim. Bir gün katkıların için teşekkürler. Gün içerisinde önümüzdeki günlerde mutlaka yayınlarımız olacaktır. Gezdi Haber Merkezi'nden bizim İran'da yaşanan bu son gelişmeye dair İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterine dair gelişmeleri takip edeceğimiz mesaimiz devam ediyor diyelim. Noktalayalım.